Şöyle bir düşünelim. Etrafımızdaki o devasa köprüler, gökdelenler, şehirleri birbirine bağlayan hızlı tren hatları, bunlar insanlığın en büyük hayallerinin, en cüretkar hedeflerinin adeta betona dökülmüş hali. Göz kamaştırıyorlar, değil mi? Ama işte bu pırıltının ardında pek de konuşulmayan bir gerçek yatıyor. Milyarlarca dolara, on binlerce insanın emeğine ve yıllara mal olan bu dev projelerin ne kadarı gerçekten planlandığı gibi zamanında ve bütçesinde bitiyor dersiniz? Cevap, inanın sizi epey şaşırtacak. Bu analizde sadece bu devasa başarısızlıkların arkasındaki psikolojik sırları açığa çıkarmayacağız, aynı zamanda buradan alacağımız derslerle sizin kendi hayatınızdaki o gözünüzde büyüyen mega projeleri nasıl başarıya ulaştırabileceğinizin anahtarını da vereceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. İşte o sarsıcı gerçekle yüzleşme anı. Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalara göre dünyadaki her 10 mega projeden tam 9'u öngörülen bütçeyi fena halde aşıyor. Evet, yanlış duymadınız, 10 projeden 9'u. Bu öyle küçük bir hesap hatası falan değil. Bu artık neredeyse bir kural haline gelmiş sistematik bir başarısızlık. Yani bir proje 1 milyar dolara mal olacak deniyorsa bilin ki büyük ihtimalle 2 milyar dolara, hatta daha fazlasına patlayacak. Peki o aradaki devasa farkı kim ödüyor? Cevap çok basit, bizler. Vergilerimizle, ertelenen diğer kamu hizmetleriyle. O yüzden bu konu sadece mühendislerin ya da politikacıların bir sorunu değil, hepimizi doğrudan ilgilendiren bir konu. Uzmanlar bu duruma o kadar alışmış ki artık buna bir isim bile takmışlar. Mega projelerin demir yasası. Bu ifade durumun ciddiyetini aslında mükemmel özetliyor. Yani bu bir ihtimal değil, neredeyse bir kesinlik. Tıpkı yer çekimi gibi büyük projelerinde maliyet ve zaman sınırlarını aşmaya yönelik doğal bir eğilimi var sanki. Sydney Opera binasından Boston'daki o meşhur otoyol projesine, Berlin'in bir türlü açılamayan havalimanına kadar hikaye hep aynı. Peki ama neden? Yani insanlık olarak uzaya roket gönderebiliyorken nasıl oluyor da bir havalimanını zamanında ve bütçesinde bitiremiyoruz? Sorunun kökleri sandığımızdan çok daha derinde, ta insan psikolojisinde yatıyor. Şunu bir netleştirelim, mega proje derken tam olarak neyden bahsediyoruz? Aklınıza sadece büyük inşaatlar gelmesin. Bunlar bir neslin hayatına dokunan, bir ülkenin ekonomisini, coğrafyasını, hatta kimliğini şekillendiren devasa organizmalar aslında. Mesela bir olimpiyat düzenlemek. Bu sadece birkaç stadyum yapmak demek değil ki. Bir şehrin tüm altyapısını, ulaşımını 10 yıllığına yeniden planlamak demek. Ya da bir nükleer santral kurmak, gelecek nesilleri bile etkileyecek bir enerji kararı. Bu projeler o kadar büyük ve karmaşık ki tek bir insanın zihninin tamamını kavraması neredeyse imkansız. Binlerce farklı parça, yüzlerce farklı paydaş, on binlerce risk faktörü. İşte bu devasa ölçek, başarısızlık tohumlarının ekildiği en verimli toprağın ta kendisi. Ve işte geldik o milyon dolarlık soruya. Madem 10 projeden 9'u patlıyor, madem bu demir yasa bu kadar net, o zaman neden durmuyoruz? Neden her yıl daha büyük, daha iddialı, daha riskli projelere milyarlarca dolar akıtmaya devam ediyoruz? İşte buna mega proje paradoksu deniyor. Mantıklı bakınca delilik gibi görünen bu ısrarın arkasında mantığımızı adeta esir alan, karşı konulamaz derecede güçlü ve çoğu zaman görünmez bazı itici güçler var. Bu güçleri anlamadan bu döngüyü kırmamız da pek mümkün değil. Şimdi bu paradoksun tam kalbine iniyoruz. Sorun genelde betonda, çelikte ya da hesap tablosunda değil, sorun bizim zihnimizde. Uzmanlar mega projelerin arkasındaki bu karşı konulmaz çekiciliği aklımızı başımızdan alan 4 farklı yücelik hissiyle açıklıyor. Bunlar projelere bakışımızı çarpıtan, riskleri görmezden gelmemize neden olan çok güçlü psikolojik akıntılar gibi. Mesela teknolojik yücelik, mühendislerin ve teknokratların o imkansızı başarma tutkusu, dünyanın en uzun köprüsünü, en yüksek binasını yapma fikri o kadar baştan çıkarıcı ki, bunu yapmalı mıyız sorusu, bunu yapabilir miyiz sorusunun gölgesinde kalıveriyor. Sonra siyasi yücelik var. Bir liderin adını tarihe yazdıracak o devasa anıtı bırakma arzusu. Bu projeler somut birer güç gösterisi. Ekonomik yücelik ise projenin getireceği on binlerce kişilik iş imkanı, milyarlarca dolarlık yatırım vaadi. Bu rakamlar o kadar büyüleyici ki projenin uzun vadeli riskleri genelde ikinci plana atılıyor. Ve son olarak estetik yücelik, bir şehrin silüetini değiştiren ikonik bir yapıya bakıp gurur duymak. İşte bu 4 güç bir araya geldiğinde projenin fizibilitesini sorgulayan her türlü eleştiriyi bastırabilen, karşı konulmaz bir rüzgar yaratıyor. Bu 4 yücelik hissini bir barut fıçısı gibi düşünün. Onu ateşleyen kıvılcım ise psikolojide iyimserlik yanılgısı dediğimiz şey. Bu, beynimizin hepimize oynadığı evrensel bir oyun.
Hani bir işe başlarken bu en fazla 2 saat sürer deyip kendinizi 5 saat sonra hala uğraşırken bulduğunuz oldu mu? İşte tam olarak o, iyimserlik yanılgısıdır. Proje planlayıcıları da insan. Onlar da işlerin yolunda gideceğine, sorunların kolayca çözüleceğine inanmak istiyorlar. Bu bilinçli bir yalan değil. Bu insan doğasının bir parçası. Ama işte bir ev boyama projesinde birkaç saatlik bir gecikmeye neden olan bu yanılgı, bir mega projenin maliyetini milyarlarca dolar saptırabiliyor. Peki, bu kadar güçlü psikolojik akıntılara ve bu devasa karmaşıklığa karşı çaresiz miyiz? Projelerimiz başarısız olmaya mahkum mu? Neyse ki hayır. Bu kaosa bir düzen getirmek, duygusal kararların yerine mantıklı analizleri koymak için geliştirilmiş yöntemler var. Hükümetler ve büyük kuruluşlar o yücelik hislerini ve iyimserlik yanılgısını dizginlemek için artık sistematik çerçeveler, bir nevi kural kitapları kullanıyorlar. İşte bu çerçevenin en bilinen örneklerinden biri İngiltere hükümetinin geliştirdiği ve birçok ülkenin de örnek aldığı Yeşil Kitap. Bu kitap, bir projenin hayata geçirilmeden önce geçmesi gereken bir dizi zorlu testi içeriyor. Amacı da çok net. Karar vericileri projenin büyüsüne kapılmaktan alıkoymak ve onları soğuk, sert gerçeklerle yüzleştirmek. Yeşil Kitap aslında şunu diyor: evet, proje kulağa harika geliyor ama gelin şimdi bir de rakamlara, risklere ve alternatiflere bakalım. Yeşil Kitab'ın kalbinde ise bu gördüğünüz 5 durum modeli yatıyor. Bu projenin adeta bir MR'ının çekilmesi gibi. Her bir soru projenin farklı bir organını inceliyor. Stratejik olarak bu proje gerçekten ülkemizin hedeflerine hizmet ediyor mu? Ekonomik olarak maliyetini çıkardıktan sonra topluma net bir fayda sağlıyor mu? Ticari olarak bu işi yapacak şirketlerle sürdürülebilir bir anlaşma mümkün mü? Finansal olarak kasamızda bu iş için yeterli para var mı? Ve belki de en önemlisi, yönetimsel olarak bu dev projeyi yönetecek teknik kapasiteye sahip miyiz? Bu sorulardan herhangi birine verilen hayır cevabı projenin alarm zillerini çaldırıyor. Bu modelin en zekice yanı ne biliyor musunuz? Sizi her zaman şu soruyla yüzleştirmesi. Peki hiçbir şey yapmasak ne olur? Bu mevcut durum senaryosu. Her yeni parlak fikir bu temel senaryoyla karşılaştırılmak zorunda. Çünkü bazen en akılcı hamle hiçbir hamle yapmamaktır. Bazen mevcut sistem küçük iyileştirmelerle devam edebilir ve bu milyarlarca dolarlık yeni bir projeden çok daha verimli olabilir. İşte bu basit karşılaştırma bizi o bir şeyler yapma baskısından kurtarıyor ve gerçekten bir değer yaratıp yaratmadığımızı sorgulatıyor. Pekala, büyük resmi anladık. Hükümetlerin bu devasa projeleri nasıl kontrol altına almaya çalıştığını gördük. Ama şimdi gelin mikroskobu elimize alalım ve en temel birime inelim. Milyarlarca dolarlık bir köprü projesi, on binlerce küçük görevin birleşiminden oluşur. Bir temel kazmak, bir kolonu dikmek, bir kabloyu çekmek. Peki, tüm projenin kaderini belirleyen o tek bir görevin ne kadar süreceğini ya da ne kadara mal olacağını nasıl tahmin edersiniz? İşte burada işler gerçekten de karmaşıklaşıyor. Bu soru bizi strateji odasından alıp şantiyeye indiren kilit soru. Hava durumu, malzeme tedariğindeki aksaklıklar, zeminin beklenmedik yapısı, ekip içindeki bir hastalık, olası bilinmeyenlerin listesi gerçekten de sonsuz. Eğer projenin en küçük yapı taşı olan tek bir görevin süresini bile doğru tahmin edemiyorsanız, binlerce görevin toplamından oluşan devasa bir projenin bütçesini nasıl doğru tahmin edebilirsiniz ki? İşte bu imkansız gibi görünen görev için geliştirilmiş çok zekice bir araç var. İşte o araç, PERT. Soğuk Savaş zamanında Amerikan donanmasının Polaris nükleer denizaltı füze programını yönetmek için geliştirdiği bir teknik bu. Amaç şuydu: daha önce hiç yapılmamış binlerce parçadan oluşan bir projeyi inanılmaz bir zaman baskısı altında yönetmek. PERT tam da bu devasa belirsizliği yönetmek için doğdu. Bu öyle parmağınızı ıslatıp rüzgarı hissetmek gibi bir tahmin değil, belirsizliği kabul eden ve onu matematiksel bir çerçeveye oturtan bir yöntem. PERT bizden tek bir tahmin istemez. Çünkü bilir ki tek bir tahmin büyük ihtimalle yanlış olacaktır. Bunun yerine bizden 3 farklı senaryo düşünmemizi istiyor. İlki, iyimser tahmin. Bu hayalinizdeki senaryo. Hani o gün resmi tatildir, yollar bomboştur, hava güneşlidir, herkes enerjisinin zirvesindedir, her şey tıkır tıkır işler. Bu senaryonun gerçekleşme ihtimali düşük, evet, ama imkansız değil ve bize mümkün olanın en iyisi için bir referans noktası veriyor. Yelpazenin tam karşı ucundaysa kötümser tahmin var. Bu da Murphy kanununun hüküm sürdüğü o kabus gibi gün.
Şiddetli bir fırtına başlar, en kritik malzemeniz yolda kalır, ana ekipmanınız arızalanır, ters gidebilecek ne varsa hepsi aynı anda ters gider. Bu senaryonun da gerçekleşme ihtimali düşüktür ama yine de olasıdır. Ve bu tahmin bizi en kötü duruma karşı hazırlıklı olmaya zorlar, risk planı yapmamızı sağlar. Ve son olarak bu iki aşırı ucun tam ortasında tecrübemizin ve sağduyumuzun sesi olan en olası tahmin yer alır. Bu ne mükemmel ne de felaket olan sıradan bir iş günüdür. Birkaç küçük aksaklık olur, beklenmedik bir telefon gelir ama genel olarak işler planlandığı gibi ilerler. Geçmiş tecrübelerimize dayanarak en yüksek ihtimali verdiğimiz senaryo işte budur. Bu bizim çapamızdır, tahminimizin merkezidir. İşte PERT'in bütün güzelliği de bu üç farklı geleceği alıp bu basit ama güçlü formülde birleştirmesi. Formüle dikkatlice bakın. Bu 3 sayının basit bir ortalaması değil. En olası tahminin yani O'nun 4 ile çarpıldığına dikkat edin. Diğerleri ise 1 ile. Bu ne demek? Sistem diyor ki senin en gerçekçi bulduğun senaryoya o iyimser ve kötümser uç senaryolara kıyasla 4 kat daha fazla ağırlık veriyorum. Neden? Çünkü gerçek hayatta da sonuçlar genellikle ortalamanın etrafında toplanır. İşte bu ağırlıklandırma basit bir tahmini alıp onu çok daha güvenilir bir öngörüye dönüştürüyor. Bu formül ilk bakışta belki biraz karmaşık göründü. Ama şimdi bu güçlü tekniğin aslında ne kadar basit ve hayatımızın her alanında ne kadar kullanışlı olduğunu gösterecek o aha anına geldik. Milyarlarca dolarlık projeleri bir kenara bırakalım, her sabah yaşadığımız küçük ama belirsizliklerle dolu o kişisel mega projeyi ele alalım. İşe gidip gelmek. Düşünün, her gün işe gidiyorsunuz. Kendinize şu 3 soruyu sorun. 1. Her şeyin mükemmel olduğu bir günde, yani yolların bomboş olduğu bir bayram sabahı işe gitmeniz ne kadar sürer? Diyelim ki 30 dakika. Bu sizin iyimser iyi tahmininiz. 2. Normal sıradan bir salı sabahı, her zamanki trafikle bu süre ne kadar olur? Diyelim ki 60 dakika. Bu da sizin en olası o tahmininiz. Ve 3. Yolda zincirleme bir kaza olduğu, gök gürültülü bir yağmurun bastırdığı o kabus gibi günde bu süre ne kadar olur? Diyelim ki 120 dakika. Bu da sizin kötümser K tahmininiz. İşte bu kadar. PERT için gereken tüm veriler artık elimizde. Şimdi bu rakamları alıp formülümüze yerleştirelim. İyimser tahminimiz 30 artı en olası tahminimiz olan 60'ın 4 katı yani 240 artı kötümser tahminimiz 120. Hepsini topladığımızda 390 rakamını buluyoruz. Bu toplama formül gereği 6'ya böldüğümüzde ise sonuç 65 dakika. Bakın, sonuç ne 60 ne de bu 3 sayının basit ortalaması olan 70. Sonuç 65. Neden? Çünkü formül en olası senaryo olan 60 dakikayı baz alıyor ama aynı zamanda o kabus gibi günün yaşanma riskini de hesaba katarak üzerine temkinli bir 5 dakika ekliyor. Size diyor ki, genelde 60 dakikada varırsın ama sen işini sağlama al, 65 dakikayı gözden çıkar. İşte PERT'in yaptığı sihir tam olarak bu. Size belirsizlik hakkında yapılandırılmış bir şekilde düşünmeye zorluyor. Artık sanırım 1 saat sürer gibi hisse dayalı bir tahmin yapmıyorsunuz. Mümkün olan en iyi, en kötü ve en olası senaryoları analiz ederek ve bunları mantıklı bir formülle birleştirerek elinizdeki tek bir tahminden çok daha sağlam, çok daha savunulabilir bir öngörüye ulaşıyorsunuz. Bu, belirsizliği ortadan kaldırmaz ama onu yönetilebilir kılar. Şöyle bir bakın, bu analizde nereden nereye geldik? Dünyayı şekillendiren milyarlarca dolarlık projelerin neden sürekli başarısız olduğunu anlamak için insan psikolojisinin derinliklerine indik. Oradan hükümetlerin bu kaosu dizginlemek için geliştirdiği yeşil kitap gibi rasyonel sistemlere baktık. Ve en sonunda tüm bu büyük fikirleri damıtıp sizin yarım sabah işe giderken ya da bir sonraki projenizi planlarken kullanabileceğiniz basit, pratik ve güçlü bir araca PET formülüne kadar geldik. Şimdi sıra sizde. Hayatınızdaki o büyük, biraz korkutucu, nereden başlasam acaba dediğiniz proje ne? Belki bir tez yazmak, yeni bir dil öğrenmek ya da belki de sadece o dağ gibi birikmiş evrakları düzenlemek. Unutmayın, her biri kendi içinde birer mega projedir ve belirsizliklerle doludur. O projeniz için iyimser, kötümser ve en olası tahminleriniz ne olurdu? Bu basit ama güçlü aracı kullanarak belirsizliği nasıl daha iyi yönetebilirsiniz?
Eğer bu analiz size yeni bir bakış açısı kazandırdıysa ve bu tür içeriklerin devamını görmek isterseniz kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu anlatımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Ve en önemlisi aşağıdaki yorumlar bölümünde kendi mega projenizin ne olduğunu ve PERT'yi nasıl kullanabileceğinizi bizimle paylaşın. Fikirlerinizi okumak için sabırsızlanıyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.